Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte çok şık, çok zarif, baharlık bir hırka çalışacağız. Şöyle desenini yakından göstermek istiyorum. Ben çok beğendim ve sizin de beğeneceğinizi düşünerek hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda birlikte tamamlayacağız hırkamızı. Tabii ki ben size desenin yapılışını, beden büyütme, beden küçültme, ne kadar ip gitti, ne kadar iplik kullandım bilgilerini hepsini videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Sadece baharlık hırka olarak düşünmeyin. Pamuklu iplikle öreceğimiz için 4 mevsim kullanabileceğimiz çok güzel bir hırka öreceğiz birlikte. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. Önce videoyu baştan sona kadar izleyip notlarınızı çıkarıp ondan sonra örmeye başlarsanız, isterseniz kendi bedeninize göre hangi ölçüde, hangi bedende olursanız olun, isterseniz de sipariş alıyorsanız o ölçülere uygun şekilde ayarlayıp kolaylıkla örüp birkaç günde tamamlayacağınız bir hırkanız olacak. Gerçekten dediğim gibi örmesi o kadar kolay ki yani şu parçayı birkaç saatte örüp tamamlayabiliyorsunuz. O yüzden hem yapımı kolay hem kullanması çok keyifli bir hırka öreceğiz birlikte. Eğer hazırsanız hemen model anlatımına başlayalım. Model anlatımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum yaparak daha çok kişiye ulaşmamda bana destek olabilirsiniz. Bu hatırlatmamı yaptıktan sonra hemen kullandığım iplik ve tığ bilgisi vermek istiyorum. Şöyle bu parçayı örerken, yani bu hırkayı örerken iki farklı tığ kullandım ben. Önce lastik kısmını göstereyim. Buradan başlayıp daha sonra modelini kurup devam edeceğiz. Lastik kısmında 3 milim tığ kullandım. Bu 5 yazısına dikkat etmeyin. Şuradaki 3 milim yazan tığ kullandım. Desen kısmını ise 3,5 milim tığ kullandım. Ama sizin eliniz çok sıkı ya da çok gevşekse önce küçük bir parçada deneyip ölçünüzü alıp ondan sonra daha büyük ya da daha küçük tığlarla örebilirsiniz. Kullandığım ipliği de normalde göstermiyorum, hani çünkü kendim alıyorum, hani reklam sıkıntısı yaşamamak için, ama yine markasını göstermeden kalınlık bilgisini vereyim size. 100 gram 330 metre benim ipim. Siz de buna uygun ipler alıp kullanabilirsiniz. Hemen modelin yapımına başlayalım. Dediğim gibi önce lastik kısmını örerek başlıyoruz. Lastiği de bu şekilde enlemesine başlayıp istediğimiz genişliğe gelene kadar ördükten sonra dönüp üst kısmına modeli kurup ilerliyoruz. Ben 11 zincirle başladım. Ama siz daha geniş bir lastik isterseniz daha da uzun çekebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Tığımı yine dediğim gibi 3 milim tığ kullanıyorum. Tığımı ipimin etrafında döndürüp ilmeğimi kilitledim. Ve 10 tane zincir çekiyorum. Bu bizim lastik boyumuz olacak ve bir zincir daha çekiyorum dönüş yapabilmek için. Şimdi ilk zincire değil, ikinci zincire batarak sık iğne örüyorum. Bildiğiniz gibi sık iğne ip dolamadan ilmeğe batıp ikisini birden kapattığımız örgü şekliydi. Toplamda 10 tane sık iğne örüyorum. 3 oldu bu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne yaptım. Bu genişlik bizim lastik genişliğimiz olacak. Ama dediğim gibi siz daha geniş istiyorsanız 10 değil 14, 15 gibi başlayabilirsiniz. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sırada yine sık iğneler yapacağız ama sık iğnenin bu şekilde tepesine değil, şöyle arkada zincir kısmı var. Arka kanadına batarak gördüğünüz gibi sık iğnelerimi bu sırada öyle öreceğim. Ve sık iğnelerinizi yaparken de sayın. Hep 10 tane olarak devam edin. Son olarak yine arka kanadına batıyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Şöyle göstereyim. Yine bir zincirle dönüyorum.
Yine aynı işlemi yapıyorum. Sık iğnelerin arka kanadına batarak 10 tane sık iğne yapıyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Bu lastiği sürekli aynı şekilde bir zincirle dönüp ilmeğin arka kısmına batarak 10'ar tane sık iğne yapıyoruz. Hemen örgü parçamın üzerinden de göstereyim. Yine sonuncuyu da yaptım. Gördüğünüz gibi böyle görünüyor. Yine bir zincirle dönüp çektiğim zincire değil, hemen sık iğnenin arka kanadına batıp örüyorum. Örgümün üzerinde göstermek istiyorum. Pardon. Şöyle ne yaptık? Şu şekilde başladık. Şu model kısmını görmeyin. Buradan başladık. 10 zincirle döne döne istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Ben kaç tane ördüm? 103 sıra ördüm. Bunu da nasıl hesaplayacağız bedenimize göre ayarlarken? Yani ben şu hırkayı tamamlamadan daha S beden, M beden diye bir beden veremiyorum. Tamamladıktan sonra kaç beden olduğunu söyleyeceğim size. Ama şu an 103 ilmekle başladım. İlmek sayısını yani sıra sayısını da nasıl hesaplayacağız? Bizim modelimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Yani bir örneğimiz 6 ilmek ve artı bir zincir olacak. O yüzden ben 103 sıra ördüm. Siz de bu şekilde ölçünüzü alıp, hatta kaç santim olduğunu hemen ölçelim. Şöyle tuttuğumda 47 santim, ama beden kısmına geldiğimizde de şöyle daha buhar ütüsü verilecek. O zaman da 48-49 santim ediyor. Yani aslında şöyle buhar ütüsüyle elle düzeltilince bu 50 santimlik bir parça olarak düşünün. Üstüne örgüler de geldiği zaman, ön parçalarda geldiği zaman çevresi 100 santim olacak şekilde olacak. Siz de bedeninizin santim ölçüsünü aldıktan sonra ona göre belirleyebilirsiniz sıra sayınızı. Ama dediğim gibi 6'ya bölünebilir sayılar olmalı. 6 ve katları artı bir zincir olacak şekilde hazırlamalısınız. Ben hemen şöyle küçük bir parçada göstereceğim size desenin yapılışını. O yüzden lastik kısmımı ilerletip hemen geliyorum. Ben lastik kısmını tamamladım, geldim. Küçük parçada göstereceğim için 25 sıra ördüm. Ama büyük parçamda daha önce de söylediğim gibi 103 sıra örmüştüm. Şimdi hemen model kurmaya başlıyoruz. Son olarak sık iğnemi buradan buraya kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum ve yine bir sıra boyunca sık iğne yapacağız. Nereye batarak yaptığımızı göstereyim hemen. Son sık iğnenin dibinde böyle yeri belli zaten. Oraya batıyorum. Bir sık iğne. Hemen buradaki boşluğa batıp bu şekilde bu sırada sık iğneler yaparken saymayı ihmal etmeyin. 103 değil de 133 başlamışsınızdır. 120 başlamışsınızdır. Sayısı önemli değil ama lastik kısmıyla eşit sayıda olsun. Bakın şöyle battığım yeri tekrar göstereyim. Hani biraz fazla, biraz eksik çıkmasın. Ben sık iğnelerimi tamamlayıp hemen bir üst sıra için geliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. 3 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Tığıma ipimi doladım. Bu en son sık iğnenin tepesine batmıyorum. Çünkü çektiğim zincir oradan devam ediyor. Hemen yanındaki sık iğneyi boş bırakıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ipimi doladım. Bir tane atladım. Bir diğerine ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atla, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde yine bir tane atlayıp sonuncusuna ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle örgümü döndürüyorum. Bu son yaptığım trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Zincir boşluğunun içine de bir tane sık iğne ve yine trabzanın tepesine. Yani bir tane boşluğa bir tane trabzan tepesine, bir boşluk bir trabzan tepesine. Bu sırada da bu şekilde sık iğneler yaparak sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak yine bu zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaptım.
Diğerini isterseniz bu zincirin tepesine batarak yapın. İsterseniz de yine boşluğa yaparak son sık iğnenizle tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde boşluğa batarak yaptım. 3 zincir çekiyorum ve örgümü döndürdüm. Tığım ipimi doladım. Son yaptığım sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Burada bir V oluşturmuş olduk. Çektiğim 2 zincir trabzan, bir zincir de o aradaki boşluk olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. 2 tane sık iğneyi atladım. Üçüncüsüne sık iğne. 2 zincir. 2 tane atladım. Üçüncüsüne trabzan yapıyorum. 2 zincir doladım. Aynı trabzanın tepesine bir tane daha yaptım. Bu şekilde V oluşturduk. Normalde V'lerin arası 2 tane zincir ama sıra başında ve sıra sonunda tek zincir olarak yapıyorum. 2 zincir, 2 atla, bir tane sık iğne. 2 zincir, 2 tane atla, trabzan. Tekrar 2 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Ve 2 zincirle devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde yine son olarak 2 tane atlıyorum ve sonuncu sık iğnenin tepesine bir tane trabzan, bir zincir, aynı noktaya yine ikili trabzan yapıp sıramı tamamladım. 2 zincirle örgümü döndürüyorum. Tığım ipimi doladım. Buradaki V boşluğunun içine ilmeğimin ikisini bir aldım. Diğer ilmeği bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. İlmeğin ikisini bir aldım ve son olarak bütün ilmekleri tek seferde kapattım. Bir zincir, ipimi doladım. İlmeğin ikisini bir aldım. Dola. İlmeğin ikisini kapat. Dola. Aynı şekilde yaptıktan sonra tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki V'nin içine aynı işlemi yapıyorum. İlmeğin ikisini bir al, dola. İlmeğin ikisini bir al, dola. İlmeğin ikisini bir al ve hepsini birden kapatıp bir zincir çek. Aynı işlemi toplamda 3 defa yapacağız. Sadece sıranın başında ve sonunda 2 defa olacak. Orta kısımlarda 3'er defa yapıyorum. Hemen şu şekilde bir zincirle yine aynı boşluğun içine 3 defa yarım trabzan yapıp son ilmeklerini tek seferde kapatıyorum. Bir zincirle yine bir sonraki boşluğun içine batıp aynı işlemleri tekrar ediyorum. Şöyle göstereyim. Başta ve sonda ikişer, ortadaki ilmeklerde yerlerde üçer tane olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde ilk grubumu yaptım. Yine ikinci grubumu da aynı şekilde yapıyorum. Ve ilmeklerin hepsini bir çekip bir zincirle kapattım. Hemen şöyle göstereyim. Aslında desenimizi tamamlamış olduk. Bundan sonraki sıralarda bu işlemlerin tekrar olacak. Yani trabzan sırası, sık iğne, V'ler ve son bu trabzan grupları. 1, 2, 3, 4 sıranın tekrarıyla oluşuyor bizim örneğimiz. Şimdi yine bu trabzan sırasına dönüyoruz. Ne yapacağım? 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Tığımı doladım. Bu hep kapattığımız trabzanların tepelerine birer tane trabzan yapacağız. Bu çektiğim zincir ilk trabzanım sayılıyor. O yüzden bunu atlıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonrakine şöyle battığım yeri de göstereyim. İkili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir zincir, bir trabzan şeklinde örüyoruz. Sıranın sonuna kadar tamamladım ve bir zincirle tıpkı burada yaptığımız gibi sık iğne sıralarını yapıyoruz. Onu da nasıl yapıyorduk? İlk trabzanın tepesine, zincir boşluğuna ve trabzanın tepesine.
Bu şekilde bir trabzan tepesine bir zincir boşluğuna olacak şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şöyle büyük örgümde de göstereyim. Bundan sonra desenle ilgili anlatacağım aslında çok fazla bir şey yok. Ne yaptık? Önce trabzan sırası, sonra sık iğne, sonra V, sonra bu trabzan gruplarını yapıp yine aynı şekilde trabzan, sık iğne, V ve gruplar, bu şekilde devam edeceğiz. Ben bu deseni toplamda 3 defa tekrar ettim. Gördüğünüz gibi. Sonrasında 2 sıra trabzan sırası yaptım. O yüzden şimdi desene devam etmeyeceğim. Trabzan sırasını göstereceğim. Onu da sık iğneyi yaptıktan sonra trabzan sırasına geçeceğiz. Ben bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra bu kısımları birlikte devam edelim. Sık iğnelerimi tamamladım. 2 zincirle dönüyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine birer trabzan yapacağım. İlkini boş bırakıyorum. Çünkü çektiğim zincir trabzan sayılıyor. Hemen ikinci sık iğnenin tepesine batarak trabzanlar örmeye devam ediyorum. Başka farklı hiçbir işlem yok. O yüzden şöyle de göstereyim son halini. Bu şekilde görünüyor. Örgünün üstünden anlatacak olursak bu desen sırası, yani örnekli kısım, trabzanlı kısım tamamen sizin tercihinizle alakalı. Kaç sıra yapmak isterseniz. Ben dediğim gibi 3 sıra model uyguladım. 2 sıra trabzan uyguladım ama trabzanı da nasıl yaptım? Önce bu kafes kısmını ördükten sonra az önce yaptığımız gibi bir sıra sık iğne yaptık. Sonra bir sıra trabzan. Onun üstündeki sıraya yine bir sıra sık iğne ve bir sıra trabzan ve en son sık iğneler yaptıktan sonra yine gördüğünüz gibi V sırasıyla modeli kurdum. Ön parçalarımı da aynı şekilde devam ettim. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde tamamlayın hırkanızı. Hemen ön parçaları kaç ilmekle başladığımı söyleyeyim. Dediğim gibi arkayı 103 sıra yaparak başlamıştım. Ön kısmını da 43 ilmekle başladım. 43 sıra yaptım. Ondan sonra modeli kurdum. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hırka olacak. Ön parçaları da şöyle üzerine koyayım. Şöyle masaya koyduğumuzda aslında ön kısmı tamamen kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Tıpkı bu etek ucunda yaptığımız gibi lastik kısmını kenar bant olarak her iki tarafa da öreceğiz. O zaman bu şekilde ön kısmı da kapanmış olacak. Siz de kendi beden ölçünüze göre ön parçalarınızı da arka parçalarınızı da istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Daha sonra kolları yapacağız. Kolları da şu şekilde yapacağız. Ekstra bir parça örmeyeceğiz. Kenardan zincir takarak, artırma yaparak kollarımızı da örüp bütün halinde hırkayı tamamlayacağız. Kollara başlamadan önce ne kadar uzunlukta ördüğümü de hemen sizle paylaşayım. Şöyle 40 santim ölçüsünde olmuş. Tabi siz istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. İster bel hizasında, ister kalçanızı kapatacak şekilde. Ve hangi sırada olduğumuzu da hemen göstereyim. En son dediğim gibi 3 tane örgü deseni, 2 sıra trabzan, tekrar 3 tane desen yaptıktan sonra 2 trabzan sırasından sonra sık iğne ve trabzan grupları yapıp en son bu bir zincir bir trabzan kafes örgüyü de örüp artık kollarımı takacağım. Dediğim gibi kollar için buradan zincir ekleyeceğiz. Çünkü bir sonraki sıra bildiğiniz gibi sık iğne sırası. Buralarda da örerken görmüştük. Bu sık iğne sırasında burada kolu uzatacağım. Ama bu kısmı nasıl yapacağız? Hani burada ipimiz zaten burada devam edeceğiz. Buraya da yeni ip bağlayarak yapacağım. Kaç tane zincir çekeceğiz? Ben 78 artı 1 zincir çekeceğim. Ölçüsünü de birlikte görürüz ama siz kolunuzun ölçüsünü alın. Bunu da dediğim gibi altının katları artı 1 şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Hemen bu tarafta zaten ipim takılı olduğu için yeni küçük bir parça ip alıyorum. Diğer tarafın zincirini çekeceğim, hazırlayacağım.
Şöyle hemen kendime doğru döndürüyorum. Burada kafes örgümüze başladığımız kısma şöyle zincire de batabilirim aslında. Bunu sabitledim. Şimdi toplamda dediğim gibi 78 tane zincir ve artı bir zincir dönüşümüz, yani 79 zincir çekiyorum. Ama çok dar da olmasın, çok sıkı da olmasın. Siz de zincirinizi çekip tamamlayın. Toplamda 79 tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Doğru saydığınızdan emin olun burada. Ve yine normal örgümdeki ipimden desenime devam edeceğim. Ne yapacağım? Burada son olarak kafes kısmını örmüştük ve bir zincirle dönüp normalde sık iğne devam ediyorduk. Şimdi buraya da aynı şekilde 79 tane zincir çekerek devam edeceğim. Burada da aynı şekilde zincirlerimi çektim ve artık örgümü döndürüp sık iğne sıramı yapıyorum. Bir tane zinciri boş bırakıyorum. İkincisine sık iğne yaparak başlıyorum. Burada da sık iğnelerinizi sayın. Çektiğiniz zincir sayısıyla aynı olsun. Toplamda 78 tane sık iğne ördüm ve yine örneğime devam ediyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine, zincir boşluğuna, trabzan tepesine, zincir boşluğuna diye bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde bu kez de burada çektiğimiz zincirlerin tepesine sık iğne yaparak sonra bir üst sıraya devam ediyoruz. Bir üst sırada da ne yapıyorduk? Hemen bakalım, kontrol edelim. Sık iğnelerden sonra V sırasını yapacağız. Yani burada göstereceğim daha farklı bir şey yok. Sadece ön parçalara da kol eklemeyi göstereyim hemen. Şöyle arka parçanın üzerine ön parçaları koydum. Hemen örerken ipim nerede kalmış ona bakıyorum. İp yönüm burada ama kolu bu tarafa çıkarmam gerekiyor. Tıpkı arka parçada yaptığımız gibi buraya ipimizi bağlayıp, ben 79 tane çekmiştim. Siz kaç tane çektiyseniz o şekilde zincirimizi çekip ipi koparıyoruz. Buradaki örgümüze devam ediyoruz. Yine dönüp sık iğneleri örerken buradan da gelip oraya bağladığımız zincirin üzerine sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Burada da zaten ipin yönü bu tarafta kalmış. Burada hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece zincirimi çekip örmeye devam edeceğim. Yani örgü yönünüzde eğer ip yoksa buraya bir tane zincir çekeceğiniz az bir parça ip ayırıp buradan zinciri çekip sonra örmeye devam edeceksiniz. Başka hiçbir farklılık yok. Ben biraz kolunu örüp ilerleyeyim. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Ben arka parçamı tamamladım. Hemen size sıra sayılarını da göstermek istiyorum. Şöyle ekrana sığdığı kadar. Lastik sırasından başladık ve dantel desenimizi, yani modelimizi kurduk. 2 sıra aralarında sık iğne ile devam ederek toplamda, yani bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan ve bir sık iğne sırası yapıp yeniden desenimizi kurup ilerledik. Bu şekilde bir, iki tane desen sırası ve desenlerim üçer sıra, iki tane de trabzan sırası ördükten sonra yine desene geçtiğimde ilk deseni tamamladım ve kol için burada zincir çıkarıp kolumuzu ördük. Kolu da buradaki sırayı saymıyorum, bu zincirin üzerine kurduğumuz sırada toplamda 3 tane desen kurdum. 3 desenin sonunda yine bir sık iğne, bir trabzan olacak şekilde toplamda 1 2 3 4 5 6 sıra trabzan yapıp en son sık iğne sırasıyla kolumu da tamamladım. Şöyle diğer tarafta aynı şekilde. Hemen ön parçalarımı da göstermek istiyorum. Ön parçalarımda da kollardaki desen sıralarını tamamladım ama üzerindeki o bir sık iğne, bir trabzan sıralarını yapmadım. Çünkü oraları yaparken yakada küçük bir oyuntu yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. Böyle yine 3 sıra desenimi uyguladım. Diğer tarafta da aynı şekilde buradan zincir uzatmıştık. 3 sıra desenimi uyguladım. Şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi yine arkada göstereyim.
Şöyle desen sıralarımızı 3 sıra ördükten sonra yine bir trabzan sırası örüp sık iğne, trabzan, sık iğne, trabzan, bu şekilde 4 tane öreceğiz. En sonda sık iğne sırasını örüp bitireceğiz. Bunu yaparken de ön parçalarda sağ taraftan sağa doğru, sol taraftan sola doğru birer ilmek eksilterek yaka oyuntumuzu oluşturacağız. En sonda kenar bantlarını örüp hırkamızı tamamlayacağız. Hemen yakanın oyuntusuna başlayalım. Bu hırkamızın sağ kısmı, bu da sol kısmı. Gördüğünüz gibi burada hemen sıranın sonuna doğru sık iğne sırasında geldim. Burada hemen eksiltmelerimize başlayacağız. Ama burada örgümün yönü bu şekilde olduğu için sık iğne sırasına başlamadım. Burada da başlarken hemen eksiltmemizi yapacağız. O yüzden hemen bu parçadan devam ediyorum. En son bildiğiniz gibi trabzan sıralarını ördüm, kafes sırasını ve her zaman olduğu gibi bir zincirle dönüp sık iğneleri örmeye başlıyoruz. Bildiğiniz gibi ne yapıyorduk? Önce trabzanın tepesine, sonra da boşluğa, trabzanın tepesine bu şekilde sık iğnelere devam ediyorduk. Yine aynı şekilde öreceğiz ama eksilterek. Bunu da nasıl yapıyorum? Hemen ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi aldım ama kapatmıyorum. Zincir boşluğuna batıp ilmeğimi aldım. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte kapattım. Yani burada 2 tane sık iğne olması gerekiyordu. Biz bu 2 sık iğneyi bir sık iğneye düşürmüş olduk. Devamında yine bir trabzanın tepesine, bir boşluğa, bir trabzanın tepesine, bir boşluğa şeklinde sırayı tamamlayacağız. Dönüşte de trabzan sıralarını yaparken, yani örgümüzü döndürdüğümüzde trabzan sıralarını yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz ve burada yine bir eksiltme işlemi yapacağız. Ben buraya kadar örüp hemen geliyorum. Sık iğne sıramı tamamladım. Dönüşte de trabzan sırasını yaparken son 2 ilmeğim kaldı. Bildiğiniz gibi sık iğneyi başlarken buradaki 2 sık iğneyi 1'e düşürmüştük. Şimdi de trabzanda aynı işlemi yapacağız. Tığıma ipimi doladım. Buradaki trabzanın tepesinde olan sık iğneye batıyorum ve ilmeğin ikisini bir kapattım. Tekrar tığıma ipimi doladım. İlk baştaki ilmeğime batıp ikisini bir kapattım ve tek seferde dönüyorum. Bir zincir çektim ve ilk trabzanın tepesine, gördüğünüz gibi bu 2 1'e düştü artık. Bir sık iğne alıyorum. Hemen bunu kapatmadan yanındakine de batıyorum. İlmeklerin hepsini bir kapatıp devamında bütün ilmeklerin, bütün trabzanların tepesine birer sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapacağız. Toplam kaç sıra tekrar göstereyim. Şimdi bu kafes, yani trabzanların üzerindeki kafes sırasından başladık. 1 2, yani bir sık iğne bir trabzan şeklinde 1 2 3 4 5 6 7 tane eksiltme yapacağız. En son eksiltmemizi de yapıp ön parçamızı tamamlayacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde, hemen onu da göstermek istiyorum. Hiçbir farklılık yok. Sadece yön farkı var. Diğer parçada sık iğne sırasına başlarken kapatmıştık. Burada da sık iğne sırasının sonundayken kapatmaya başlıyoruz. Eksiltmeye başlıyoruz. Hemen bu parçadaki eksiltmemizi de gösteriyorum. Son trabzanın tepesine battım. Buraya bildiğiniz gibi bir boşluğa, bir de zincirin tepesine ya da yine boşluğa yapıyorduk. Hemen ilkini battım. İkincisini zincire batarak yapıyorum ve tek seferde kapattım. 1 2 zincirle dönüyorum. Tığıma ipimi doladım. İlk sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yaparken ilmeklerin ikisini bekletiyorum. Tekrar bir sonrakine ve ikisini beklettim. Hepsini tek seferde kapattım. Yani burada da 2 tane trabzanı tek trabzana düşürmüş olduk. Böylece sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Dönüşte yine sık iğnemizi yaparak geldiğimizde ne yapacağız? Bu ikisini teke düşürmüştük zaten.
bir öncekiyle birlikte yine tek ilmeği düşüreceğiz. Bunu da aynı sayıda aynı şekilde tamamlayalım. Daha sonra kenar bantlarını yapacağız. Hırkamın ön parçalarını da tamamladım. Gördüğünüz gibi burada yaka oyuntusunu da oluşturduk. Şimdi artık arka parçasıyla birleştireceğiz. Ben kaydırma tekniğiyle birleştireceğim ama siz eğer isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Önce omuzlardan arka parçaya birleştireceğim. Sonra kol altından bedeni de dikip tamamlayacağım. En sonunda kenar bantını ördükten sonra hırkamız tamamlanmış olacak. Şimdi hemen arka parçayı alıyorum. Şöyle, hatta ön parçanın bir tanesini kaldırayım. Şöyle ucucuna denk getiriyoruz. Burada iplerimi de gizlemedim aslında. Burada ipi koparırken biraz uzun bırakırsak birleştirirken de o iple birleştirebiliriz ama ben o şekilde yapmadım. Buradan karşılıklı birleştireceğiz. Daha önce biliyorsunuz, takip edenler bilecektir. Kanalımda kaydırma tekniği ile motif birleştirme yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde kaydırma tekniğini kullanacağım. Hemen şöyle kendime doğru çeviriyorum uçlarını birleştirdikten sonra ve hemen tığımı alıp birleştirmeye başlıyorum. Önce tığımı döndürdüm ve bir zincir çekerek ilmeğimi sabitledim. Şöyle, umarım net görünüyordur. Önce sağ taraftaki, burada gördüğünüz gibi ilmekleri örerken başak şeklinde iki kanadı oluşuyor örgülerimizin. Önce sağ taraftaki parçamın ilk sık iğnesinin arka kanadına batıyorum. Bu şekilde. Hemen diğer parçayı da alıyorum. Bunun da ilk sık iğnenin arka kanadına batarak bütün ilmekleri tek seferde kapatıyorum. Tekrar önce sağdakinin arka kanadına batarak aldım. Sonra soldakinin ve ilmeklerin hepsini tek seferde kapatıyorum. Ve bunu yaparken burada ilmeğimi çok sıkı tutmuyorum ki burada kasma olmasın. Biraz rahat bırakıyorum. Hemen tekrar bir sağdan bir soldan alarak bütün omuzunu birleştireceğim. Tabi dediğim gibi siz hangi yöntem kolayınıza gelirse o şekilde birleştirebilirsiniz. Ben kaydırma tekniğini kullanıyorum genelde. Çünkü dikmeyi pek sevmiyorum açıkçası. Bir sağdan bir soldan alarak omuzu birleştiriyoruz. Hemen şöyle de göstermek istiyorum nasıl göründüğünü. Sanki ortasından bir zincirle geçmiş gibi bir görüntüsü oluyor ve örgü bütünlüğünü sağladığını düşünüyorum ben. Nereye kadar birleştireceğiz? Bu şekilde arkayla önü birleştirirken ilmek atlamamaya da dikkat edin. Ben normalde işaretleyici koyardım ama koymadım bu sefer. Çünkü ilmek sayılarını hiç atlamadan eşit bir şekilde yapacağımı düşünüyorum. Ama siz hani belki ilmek atlarım belli olur belli olmaz derseniz her iki taraftan da sayarak, mesela ön parçanızı sayın kaç ilmek var. Buradan da oraya gelen yere işaretleyici koyup oraya kadar birleştirebilirsiniz. En son yakamızın olduğu uca kadar birleştireceğim. Diğer kolu da aynı şekilde birleştireceğim ve en son yan dikişlerini yine birlikte devam edelim. Hırkanın omuz dikişlerini tamamladıktan sonra ters kısmı dışarıda olacak şekilde hırkanın şeklini verdim ve kenarlarını dikişle tamamlayacağım. Yine bu kısmı da isterseniz tığ yardımıyla birleştirebilirsiniz ama ben dikerek birleştireceğim. Ve bütün ilmeklerin bir arada denk gelmesine dikkat edin. Özellikle de bu desen kısımlarının bu şekilde desenler desenlere, trabzanlar trabzanlara denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra hemen dikişime başlıyorum. Bütün ilmekleri birbirine denk getirerek dikmeye özen gösterin. Kayma yapmasın.
Bu şekilde dikeceğiz. Nereye kadar dikeceğimizi de hemen tekrar göstermek istiyorum. Şunu da yapayım. Buradan alt kısmından başlayıp önce yan bedeni ve devamında da koltuk altına dikerek birleştireceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştirdikten sonra kenar bantını ilave edip hırkayı tamamlayacağız. Önce şöyle göstermek istiyorum. Hırkayı böyle yan yana koyduğumuz zaman önü kapanmıyor gibi. Burada bir boşluk var. Ama tıpkı etek ucunda uyguladığımız gibi her iki tarafa da kenar bandı geldiği zaman bu ön kısmı da kapanmış olacak. Ben yan dikişlerimi tamamlayıp geliyorum. Hırkanın kenar dikişlerini tamamladım. Şöyle görünüyor. Hepsini birbirine denk getirerek iğneyle diktim. Şimdi kenar bantını yapmaya başlayacağız. Bunun için de şöyle döndürüyorum hırkamı. Tığıma ipimi döndürüp bir zincir çekerek ilmeğimi kilitledim ve yine kenar bandını örerken 3 milim tığa geçtim. Şöyle etek ucunda yaptığımız lastik kısmı vardı. Yine arka kısmına batarak, şurada görüyorsunuz, arka kısmına batarak sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 11 tane sık iğnemi yaptım. Yine kenar bandımız da bildiğiniz gibi 11 taneydi. Yine buraya 11 tane yaptım ve artık hırkanın bedenine devam ediyorum. İlk sıramızda sık iğne sırası vardı. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki trabzanların içine de 1 2 tane sık iğne yaptım. Yine buradaki sık iğnenin tepesine de bir tane. Trabzan sıralarına, yani trabzanlara denk gelen yere ikişer tane, desenlere gelen yerlere, yani sık iğnelerin üzerine birer tane yapıyorum. Ama az gelirse, yani trabzan kısmına 2 tane yaptınız ve az geldi, o zaman 3 tane de yapabilirsiniz. Çok kasmamasına dikkat edin, çok bol olmamasına da dikkat edin. Nereye kadar öreceğiz bu şekilde? Bütün hırkanın çevresini bu şekilde tamamlayacağız. Hemen gösteriyorum. Buradan başladık. Böyle devam edip yakadan döneceğiz ve diğer uca kadar bu sık iğneleri örüp tamamlayacağız. Hırkanın sağ tarafından başladım sık iğnelerimi örmeye, yakası ve bütün çevresini örüp buraya geldiğimde ipimi kopardım. Şimdi kenar bandını örmeye başlayacağız. Yine sağ taraftan başlıyorum kenar bandını örmeye. İpimi aldım. Burada ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi sabitliyorum. Ve kenar bandında olduğu gibi yine 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve ikinci zincirin tepesine batarak sık iğne örüyorum. Toplamda 10 tane sık iğne öreceğiz. 10 tane sık iğne ördüm ve buradaki sık iğnelerin tepesine gelip hemen yanındakine batıyorum ve bir kaydırma yaptım. Bir sonrakine gelip yine kaydırmamı yaptım. Yani toplamda 2 tane kaydırma yaptım. Örgümü döndürüyorum. Bu yaptığım kaydırmalara değil, sık iğnenin arka kısmına batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Yine toplamda 10 tane olacak. Ve sonuncuyu da örüyorum. Bir zincirle örgümü döndürüyorum. Hemen ilk sık iğnenin arka kısmına batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Yine toplamda 10 tane öreceğiz. 10 tane sık iğne yaptıktan sonra yine burada hemen yanındaki sık iğneye batıp kaydırma yapıyorum. Ve hemen bir sonrakine de tekrar kaydırmamı yapıp örgümü döndürdüm. Kaydırmaları atlayıp
Sık iğnelerin tepesine yine 10 tane sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Henüz birkaç sıra ördük. Bu şekilde bütün hırkanın çevresini diğer uca kadar böyle kenar bandıyla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, ben hırkamı tamamladım ve mankenime giydirdim. Şöyle yakından kenar bandını da göstermek istiyorum. Çok şık, çok güzel bir hırka tamamladık. Kollarına hiçbir şey yapmadım. Hemen şöyle göstereyim. Kol uçlarına da eğer isterseniz kenar bandındaki gibi lastik örebilirsiniz ama bu haliyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle de göstereyim. Hırkam S beden. 36 bedene göre oldu. Daha önce de ilmek sayılarını vermiştim. Altı ve altının katlarıyla kendi bedeninize göre büyüterek örebilirsiniz. Omuzdan aşağı uzunluğu 56 santim oldu lastikle dahil ve genişliği de 50 santim. Çok güzel, çok şık, severek örüp severek kullanacağınız bir hırkayı tamamladık. Eğer siz de buraya kadar izlediniz ve hırkayı benimle birlikte ördüyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.